Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçekleri solan ve yaprakları yumuşayan menekşe bakımı nasıl olur? Tüm püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Menekşelerin yeniden çiçek açabilmesi için toprak değişimi nasıl yapılır ve menekşeler için nasıl bir toprak seçilmesi gerekiyor? Sizlere bunu tüm püf noktalarını göstereceğim. İlk yapmanız gereken çiçekleri solan menekşelerin üzerindeki çiçekleri çok uzun süre bekletmeden toplamak. Solan menekşe çiçeklerini topladım. İkinci yöntem menekşelerde yaprak budaması yapmak. Yaprak budarken yaşlanmış, solan ve sararan yaprakları kesiyoruz. Bu işlem menekşenin daha hızlı çiçek çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Menekşenin yapraklarını budadım. Üçüncü püf nokta gübre kullanımı. Gübre için 1 çay kaşığı toz şeker kullanıyorum. Toz şeker özellikle yaprakları yumuşayan menekşeleri canlandırmak için en iyi gübrelerdendir. Toz şekerin üzerine 1 yemek kaşığı instant kuru maya kullanıyorum. Toz şeker ve mayayı hızlı bir şekilde eritebilmek için üzerine kaynar su koyuyorum. Sizler sıcak suda kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıyorum bunları. Özellikle mayanın aktifleşebilmesi için toz şeker çok işe yarar. İkisi bir arada çok daha hızlı bir şekilde vitaminleri ve mineralleri ortaya çıkarır. Hazırladığım maya için 1 litre suya ihtiyacım var. Bakın 1 litre sadece su kullanıyorum. Sizler isterseniz 2 litre de kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığım mayayı süzüyorum. Bitki gelişiminde azot, potasyum ve fosfora ihtiyaç olur. Kuru maya içerisine barındırdığı bu elementler ile bu elementlerin hızlı bir şekilde toprağa karışmasına yardımcı olur ve bitkinin kök gelişimini hızlandırır. Hazırladığım gübreyi menekşelere vereceğim. Bu gübreyi ayda bir kere menekşe toprağına ve dökebilirsiniz. Menekşelere gübre ya da su verirken dikkat etmeniz gereken özellikle gövde kısmının iç kısımlarına suyun değmemesi gerekiyor. Sadece kenar kısmından bakın döküyorum. İster kaşık ile isterseniz de direkt toprağına dökebilirsiniz. Ya da ikinci yöntem olarak bu şekilde ikinci saksı kullanıyorsanız sadece biraz altına su koyarak saksıyı içerisine oturtabilirsiniz. Ve böylelikle menekşeler gelişim sağlayacaktır. Sizlerle menekşelerimin zaman içerisindeki gelişimlerini de tekrardan paylaşacağım.
Özellikle sonbahar ve bahar aylarında menekşelerinizin toprak. Dördüncü önemli püf nokta yapraktan çoğaltma. Menekşeyi yapraktan çoğaltırken dikkat etmeniz gereken mutlaka yaprakların sağlıklı olması gerekiyor. Çoğaltacağınız yaprak sağlıklı olursa çok hızlı köklenecektir. Diğer bir püf nokta küçük yaprakları değil ya da yaşlanmış yaprakları değil, ortalardan yaprakları seçiyoruz. Kestiğim menekşe yapraklarını şimdi uzun olan saplarını kesiyorum. Bu işlem menekşenin yapraklarının daha hızlı köklenmesine yardımcı olacaktır. Menekşeyi çoğaltmak için yine torflu bir toprak kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Yaprakları toprağın içerisine ekerken çok fazla yaprağın toprağın içine girmemesi gerekiyor. Bu şekilde tüm yaprakları ekiyoruz. Ve toprağın üzerine su püskürtüyorum. Bu işlemi menekşe toprağı kurudukça yapmalısınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere menekşeleri yapraktan çoğalttık. Bu şekilde bol bol yeni yapraklar çıkardılar. Bir yapraktan bir menekşe çoğaltmak mümkündür. Köklendikçe yeni yapraklar çıkarırlar. Ve daha sonra gördüğünüz üzere bu şekilde bol bol menekşe elde edebilirsiniz. Bu da yine köklendirdiğim bir menekşem. Küçücük olduğu halde çiçekler çıkarmaya başladı. Bu da sizlerle beraber ektiğim menekşe yaprakları. Bu şekilde küçük küçük yapraklar çıkarıyor. Menekşe yapraklarını bu şekilde köklendikten sonra isterseniz küçük saksıları alıp büyütebilirsiniz. Çoğalttığınız menekşenin en az 3 yaprağının oluşması gerekiyor. En az 3 yaprağı oluşan menekşeyi küçük bir tabağa ekmeniz gerekiyor. Bu kök gelişiminin daha hızlı olmasını ve menekşenin daha hızlı yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Saksı ne kadar büyük olursa gelişimi o kadar yavaş olur. Bu yüzden çoğaltacağınız menekşeleri küçük saksılara ekmeniz gerekiyor. Küçük saksılara ekip bol ışık alan bir yere bırakın. Bakın kısa sürede birçok yeni yapraklar çıkararak hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sizlerle tüm detaylarını paylaşmaya çalıştım. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.